Değerli izleyicilerimiz, BioNTech'in ortakları arasında yer alan Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den bir son dakika açıklaması geldi. Almanya'da yapılan bu açıklama insanların kafalarındaki soru işaretlerini bana göre daha da arttırdı. Bakın, haber aynen şöyle. Sizinle noktasına virgülüne dokunmadan paylaşıyorum. Ardından enteresan bilgiler aktaracağım. Bakın, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte dünyada onaylanan ilk koronavirüs aşısını Alman BioNTech çatısı altında geliştiren Türk bilim insanları Doktor Özlem Türeci ve Profesör Doktor Uğur Şahin, koronavirüsün geleceğini ve varyantları için geliştirilmesi gündemde olan aşılara dair açıklamalarda bulundu deniliyor. Covid-19 ne olacak ve pandemi ne zaman bitecek? Bakın. Bu soruya Özlem Türeci cevap veriyor ve şunu söylüyor. Bu zor bir soru. Çünkü virüs hakkında, aşıya nasıl tepki verdiği hakkında her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Bakın, bu bir itiraf, tekrar okuyorum. Bu zor bir soru çünkü virüs hakkında, aşıya nasıl tepki verdiği hakkında her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Salgının ne zaman sona ereceğini söylemek için bu bilgiye ihtiyacımız var dedi deniliyor haberde. Haber bu. Şimdi arkadaşlar, bu ne demek biliyor musunuz? Bir, bu virüsü gerçek anlamda biz bu sıvıları bulduk diyerek meydana atlayanlar tanımıyor. Bilmiyor. Bunu ben söylemiyorum. İtiraf ortada. Bakın, tekrar kaçırmış olabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Diyor ki, virüs hakkında, aşıya nasıl tepki verdiği hakkında her gün yeni bir şey öğreniyoruz diyor. Evet, öğreniyorlar. Öğrenmeye devam edin siz. Bu arada milyarlarca insan da bu sıvıları vurdurmaya devam ediyor. Bir taraftan birileri öğreniyor, staj görüyor. Birileri de böylesine hassas bir konuda, sağlıkla ilgili bir konuda adım atıyorlar. Devam ediyoruz bakın. Şimdiden kesin olarak söyleyebileceğimiz şey yavaş yavaş yeni bir normalliğin yerleştiğidir. Bunu şimdiden hissedebiliyoruz. Virüsle nasıl başa çıkacağımızı öğreniyoruz diyen Türeci, nüfusun büyük bir kısmı bağışık olduğu için daha özgürce hareket edebileceğimiz bir normallik olacak diyor. Elbette birkaç yıl daha virüsle yaşayacağız. Yıllar geçtikçe virüs, nüfusun bazı gruplarının her yıl veya 2 yılda bir aşılandığı grip virüsü statüsünü kazanacak ifadelerini kullanıyor. Türeci, koronavirüs daha yönetilebilir bir virüs olacak. Cak hep bakın. Çok enteresan. Bu açıklama tamamen bir itiraf arkadaşlar. Tamamen. Diyor ki, tıpkı bir grip gibi bazı insanlar nasıl grip aşısı var her yıl vurduruyorlar, bunu da vurduracaklar diyor. Bunun bir diğer anlamı şu, ben ölene kadar bu aşıları satacağım demektir. Hayatımızdan bu sıvılar çıkmayacak demektir arkadaşlar. Bunu ben söylemiyorum. Özlem Türeci söylüyor. Bu aşıyı bulan bilim insanı. Bakın devam ediyor. Diğer virüs mutasyonlarına karşı yeni nesil aşınız üzerinde mi çalışıyorsunuz sorusuna ise Uğur Şahin cevap veriyor ve şunu söylüyor. Diyor ki, evet şu anda nispeten küçük bir gönüllü grubun varyant aşılarını test ediyoruz. Güney Afrika beta varyantı üzerine bir çalışma neredeyse tamamlandı ve delta varyantı üzerinde veri toplamak için devam eden bir çalışma var yanıtını verdi. Şahin, şu anda mevcut aşıyı değiştirmeye gerek yok. Ancak yeni varyant aşılar üretebileceğimizi ve halihazırda kullandığımız aşılar kadar güvenli olduklarını göstermek için klinik olarak test edebildiğimizi göstermek istiyoruz derken, önümüzdeki birkaç yıl içinde bir varyant ortaya çıkarsa ve aşının uyarlanması gerekiyorsa bunu çok hızlı bir şekilde yapabileceğiz çünkü gerekli prosedürü zaten oluşturmuş olacağız diye konuştu. Uğur Şahin şunu söylüyor arkadaşlar. Diyor ki, olabilir, etkisi olabilir, faydası olabilir.
olmayabilir. Sabah kalkarsın başka bir şey olabilir. Hep olabilir. Hep bir muamma. Bakın devam ediyor Şahin. Diyor ki bu sayede çok sakin bir şekilde aşının her 2 yılda bir yeni virüs mutasyonlarına adapte edilmesi gerekebileceği gerçeğine hazırlanabileceğiz diyor. Diyor ki yeni virüsler çıkabilir. Yeni mutantlar olabilir. Ama biz bu sıvıyı geliştirebiliriz diyor. Bilim insanı bunu söylüyor. İnanıyor muyuz? İnanıyoruz hadi. Peki arkadaşlar bu kadar bilinmeyen ortadayken bu insanlara sıvıları vurmaya başladığınızda kalbiniz, gönlünüz rahat mıydı? Ben merak ediyorum. Bir taraftan Özlem Türeci şunu söylüyor. Diyor ki aşı gibi bu sıvılar grip aşısı gibi olacak. Alışacağız diyor. Ama ne zaman bitecek ya, milyarlarca doz aşı üretiyorsunuz. Ne zaman bitecek diye bu halkın sorma hakkı yok mu? Hiç kimse ne zaman biteceğini söylemiyor. Sadece yeni bir sıvı bulduk. Yeni bir mutant var. Bu sıvıyı vurun. Vur Allah vur. Vur Allah vur. Ne zamana kadar? Mezara kadar. Alışacağız diyor. Normalleşiyor diyor. Şimdi bakın normalleştiğimiz doğru. Niye? Eskisi kadar korkuyor muyuz? Hayır. Eskisi kadar yani böyle temkinli miyiz? Hayır. Alıştık. Alıştırıldık. Bunu söylüyor. Diyor ki siz bu sıvılara da alışacaksınız diyor. Dur canım sıkıldı. Ben bir sıvı patlatayım. Oradan bana hanım bir sıvı getir buzdolabından falan. Bu mu yani arkadaşlar? Nedir? Hiç kimse ya bu insanlar merak ediyor demiyor. Ne zaman bitecek? Mutanttı, oydu buydu ben bilmem arkadaş. Ben şunu bilirim. Senin bulmuş olduğun bu sıvı insanların vücudunda bu virüsü ne zaman öldürecek? Bak ömrünü uzatıyor. Öldürmüyor. Ne olacak? Bunlar benim yorumlarım değil. Bilim insanlarının yorumları. Ben bilim insanı falan değilim. Mevcut bilim insanlarının yapmış olduğu açıklamaları size aktarıyorum. Ve vatandaş bizim izleyicimiz de soruyor doğal olarak. Ne zaman bitecek arkadaş? Bak ne zaman bitecek? Bu sıvılar çıkmadan önce ne dediler? Tamam iş bitiyor dediler. Ya piyasaya çıktı. İkinci doz. Şimdi 3, 4, 5, 6 ölene kadar devam. 6 ayda bir hedef bu arkadaşlar. İleriki zamanlarda 6 ayda bir bu sıvıları vurmak. Bakın ben sıvı karşıtlığı falan yapmıyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Doktorlarınız ne diyorsa onu yapın. Hekiminize danışın, doktorunuza danışın bu konuyla ilgili. Ben başka bir şey anlatıyorum. Ben diyorum ki ne zamana kadar? Soru bu. Buna cevap arıyorum. İşte vermişler ne zamana kadar sorusuna cevabı. Alışacağız diyor. Bitme yok. Devam. Sol şeritten devam. Yarın öbürsü gün biliyorsunuz şeker hastaları insülin vururlar. Kendileri işte karından, bacaktan vesaireden vururlar. Allah herkese şifa versin şeker hastalarına. Herkese, bütün hastalıklara, nerede darda insanlar varsa Allah onların yardımcıları olsun. İnsanlar biliyorsunuz o insülini kendileri vurur. Yarın öbürsü gün çıkıp bunlar eczaneden siz bunu alın, kendinize vurun derseler şaşırır mıyız? Olabilir mi böyle bir şey? Soru işareti. Neden olmasın? Neden olmasın arkadaşlar? Uğur Şahin, Özlem Türeci insanların gözlerinin içine baka baka bu açıklamayı yapıyorlar arkadaşlar. Bunların bir suçu kabahati yok. Olay ne biliyor musunuz? Olay siyasetçilerde. Parayı veren kim? Siyasetçi. Onayı veren kim? Siyasetçi. Bu konu ömrümüzün sonuna kadar gündemimizden düşmeyecek arkadaşlar. Net.
Açık. Düşürmeyecekler. Almanya'da bazı bölgelerde hala %30'u, halkın %30'u bu sıvıyı vurdurmadı. Neden? Gidin bir sorun kardeşim bu insanlara. Bir sorun. İnsanlar sokaklara çıkıyorlar, yürüyüş yapıyorlar, protesto gösterileri yapıyorlar. Ya bir tane siyasetçi de gel kardeşim buraya. Sen ne istiyorsun demiyor arkadaşlar. Demiyorlar. Avrupa'da, Berlin'de, Paris'te, Amsterdam'da, Oslo'da, Zürih'te, Brüksel'de, Viyana'da, Londra'da, her yerde insanlar sokaklara dökülüp bu tedbirleri protesto ediyorlar. Ya bu insanlara bir sorun ya, bir sorun. Siz ne istiyorsunuz kardeşim? Derdiniz ne? Deli misiniz siz? Hasta mısınız siz? Bir sorun kardeşim, bir sorun. Demokrasi bunu gerektiriyor. Bir sorun. Derdiniz ne deyin kardeşim? Sen siyasetçi değil misin? Senin görevin halkın sorunlarını çözmek değil mi? İşte Almanya'da koalisyon görüşmeleri devam ediyor. Sadece hangi koltuğu hangi parti kapacak bunun konuşması, başka bir şey yok. Hiçbir şey yok. Ya bu insanları bir çağırın bakalım ya. Bir dertlerini bir dinleyin bakalım. Ne diyorlar? Hani bunların dediklerini yapın da demiyorum ben. Ne diyorlar? Polis yaka paça tutuyor bunları. Hadi bakalım diyor, paketliyor, gönderiyor. Dağıtıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey demokrasinin, insan haklarının merkeziyim diyen ülkelerde olur mu ya? Olur mu arkadaşlar? Nedir bu ya? Nereye gidiyoruz kardeşim biz? Nereye? Ya insan soruyor haklı olarak, ne zaman bitecek? Şimdi ben size tarihi veriyorum. Şimdi bakın. Hemen size bu illetten ne zaman kurtulacağımızın tarihini açıklıyorum. Evet arkadaşlar bakın. Şu tarihte 3 yılda, 5 yılda, işte 31 Aralık'ta, 5 Nisan'da falan diyorlar ya. Bunların hiçbirine inanmıyorum ben. Ben buna inanıyorum arkadaşlar. Bakın. Ne yazıyor? Mezarda bitecek yazıyor değil mi? Ben virüsün bitiş tarihi olarak mezara girdiğimiz günü gösteriyorum. Görüyorsunuz değil mi? Olay bu arkadaşlar. Bak. Hedef bu. İnsanları oyuncak yaptılar arkadaşlar. Oyuncak. İşte bu. Bak işte bu. Hiç fazla artık ne zaman bitecek, ne zaman eskiye döneceğiz diye kafanızı karıştırmayın arkadaşlar. Gerek yok. Olay belli, film belli, senaryo belli, her şey belli arkadaşlar. Hekiminize danışın, doktorunuza danışın. O ne diyorsa bu sıvılarla ilgili onu yapın diyorum ben. Ama herkesin söylediği bir şey var. Evet arkadaşlar, bu iş devam. Bitiyor. Ne zaman bitiyor? İşte bu zaman bitiyor. Bak burada yazıyor. Bunu unutmayın diye kağıda yazdım arkadaşlar. Zaman elbette ki kimin haklı olduğunu gösterecek. İnşallah ben haklı değilimdir. İnşallah ben yanılırım ve bu ekrandan sizden özür dilerim. Bunu söylüyorum. Önümüzdeki yıllarda Allah kısmet ederse, Allah ömür verirse biz bu ekranlarda olduğumuzda olursak anlatırız. Bak deriz şu tarihte şöyle bir yayın yapmıştık deriz. Bu konuyla ilgili sizce peki ne zaman bitecek, ne düşünüyorsunuz? Hedef ne? Sizin kafanızda bir tarih var mı? Lütfen bunu videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak
bize iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirmemizi istediğiniz konular da varsa lütfen bunları da videonun altındaki yorum bölümüne yazın arkadaşlar. Bunun yanı sıra sizlerden bir ricam, lütfen eğer bu videolarımızı beğeniyorsanız, bu videoyu beğendiyseniz, beğenmediyseniz beğenmeyin. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Ama beğeniyorsanız lütfen bir like atın. Yani videonun altındaki şu işarete basıyorsunuz. Abone olmadıysanız da lütfen abone olun. Ücretsiz abonelik biliyorsunuz. İçinizde ben o telefonun like tuşuna ya da işte internette ya da laptopta neyse işte bastığımda benim parmağımda aşınma meydana geliyor. Yani o like tuşuna basıyorsun ya, aşınma meydana geliyorsa beğenme. Eğer bugüne kadar like atıp parmağı aşınan varsa da onun sağlık masraflarını da ben karşılayacağım. Anladınız ne demek istediğimi? Sizlerden sadece bir beğeni ve abonelik bekliyoruz. Bunun dışında abone olandan da olmayandan da Allah razı olsun diyoruz.